Yaptırımların kaldırılmasının savunma sanayisine etkileri ve motor tedarikine ilişkin soruya TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu şu yanıtı verdi. Bizim olmazsa olmazlarımız var. Kaan'ı yapmak zorundayız. Kaan'ın motorunu da mutlaka yerli üretmek zorundayız. Aynı şey Hürjet için de geçerli. Eğer bir projede dışarıdan sistem alamıyorsanız, bunu kendiniz üretmeniz gerekir. Demiroğlu, Hürjet-in motoruyla ilgili sevindirici gelişmelerin çok yakında duyurulabileceğini belirtti. Bu noktada küçük bir hatırlatma. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Desteğinle daha fazla kişiye ulaşabiliriz. TUSAŞ'ın 16.000'e yakın kişiye istihdam sağladığını belirten Demiroğlu, son 10 yılda 10.000'den fazla yeni personelin şirkete katıldığını söyledi. Kahramanmaraş tesislerinde gerçekleştirilen sunumda Kaan, Aksungur, Anka, Hürjet, Hürkuş, Gökbey, Atak, Rüzgar Tüneli ve uzay sistemleri gibi projeler detaylarıyla tanıtıldı. Mühendisler eşliğinde üretim hatları gezildi. Şu anda 83 Anka ve 92 Atak platformunun aktif olarak görev yaptığını belirten Demiroğlu, Afrika pazarında büyüdüklerini, Cezayir, Suudi Arabistan, Nijerya ve Brezilya'da ofis açma hazırlığında olduklarını açıkladı. TUSAŞ'ın 2024 cirosunun 3 milyar dolara yaklaştığını belirten Demiroğlu, 2025 hedeflerinin ise 4,3 milyar dolar olduğunu söyledi. Hürkuş eğitim uçağı için toplam 55 sipariş aldıklarını ifade eden Demiroğlu, şu ana kadar 15 adet ürettik. Bunların 5'i kullanımda, 7'si bu yıl içinde yurt dışına teslim edilecek dedi. Hürjet için ise Türk Hava Kuvvetleri'nden 16 uçaklık sipariş alındığını belirten Demiroğlu, İspanya ile imzalanan anlaşmanın stratejik önemine dikkat çekti. İspanya'nın Hürjet'i kendi eğitim uçağı olarak tercih ettiğini vurguladı ve şunları ekledi. Projeleri Savunma Sanayi Başkanlığımız Savunma Sanayi Bakanlığı koordinesinde yürütüyoruz. Hürjet için yerli olarak hangi firmaların hangi sistemleri üreteceği üzerine çalışmalar devam ediyor. İnşallah bu yıl hem İspanya ile hem de kendi hava kuvvetlerimizle toplamda 100'ün üzerinde uçağı kapsayan sözleşmeleri imzalayacağız. Hedefimiz, Hürjet-in NATO'nun resmi eğitim uçağı olması. İspanya'nın bu konuda bizim önümüzü açmasını bekliyoruz. Hürjet-in Türk Hava Kuvvetleri'ne ilk teslimatının 2027 başında, İspanya'ya teslimatın ise 2028'de yapılacağını belirtti. Siparişlerin artmasıyla birlikte ülkelerin projeye olan ciddiyetinin de arttığını söyledi. TUSAŞ'ın 2034 yılına kadar olan üretim hedeflerine de değinen Demiroğlu, şunları kaydetti. 500'e yakın Kaan, Hürjet ve Hürkuş, 350'den fazla Gökbey ve Atak, yaklaşık 600 Anka ve benzeri platform üretimi hedefliyoruz. Ayrıca 20'ye yakın uydu da planlarımız arasında. Bu, bugüne kadar yapılanın çok ötesinde bir seri üretim anlamına geliyor. 2034'te ise 12 milyar dolarlık ciroya ulaşmayı amaçlıyoruz. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve zil butonunu açmayı unutma. Gelecek videolarda görüşmek üzere.